Batı füzeleriyle vurulan Rus toprakları, buna karşılık olarak ateşlenen hipersonik balistik füzeler. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş artık küresel bir güç gösterisi. Ukrayna'nın ilk kez Amerikan, İngiliz ve Fransız füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırılar Rusya'dan bilinmeyen silahlarla yanıt buldu. Yani yalnızca iki ülke değil, dünya devleri stratejik hesaplarını test ediyor bu savaş sahasında. Nükleer tehditler, hipersonik füzeler ve teknolojik üstünlük mücadelesiyle şekillenen savaş küresel güç dengesini yeniden belirliyor. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ukrayna ilk kez Amerikan, İngiliz ve Fransızların füzeleriyle Rusya'yı vurdu. Tabii bu ABD Başkanı Joe Biden'ın onayıyla oldu. Koltuğu Donald Trump'ı bırakmadan önce gerilimi artıracak bir hamleydi bu. Rusya ise bir karşılık verme hazırlığı içerisine girdi. Çok geçmeden daha önce hakkında bilgi vermediği yeni bir füzeyle Ukrayna topraklarını hedef aldı. Ülkenin doğusundaki Dnipro kentinde bulunan bir askeri sanayi tesis vurulmuştu. Sovyetler Birliği döneminden kalan bu tesiste önceden çeşitli roketler geliştirilmekteydi. Fabrikayı vuran füzenin adının fındık ağacı anlamına gelen Areshnik olduğu açıklandı. Daha önce kimsenin adından dahi haberdar olmadığı orta menzilli hipersonik balistik füze, nükleer olmayan hipersonik bir savaş başlığı taşıyordu. Fakat nükleer harp başlığı taşıyabildiğini ve bu şekilde ateşlenebileceğini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Çünkü nükleer başlık takılmasa da gelecekte takılabilir. Böylece nükleer bir saldırı gerçekleşmiş olur. Şöyle herhangi bir nükleer harp başlığı kullanmayan bu taktik olabilir veya daha geniş anlamda olabilir. Bölge üzerinde çok ciddi bir yıkım etkisi olacaktır. Bunun tesir alanına bağlı veya hedeflere bağlı olarak bir nükleer savaşı, daha genel bir dünya savaşına tetikleme ihtimali çok çok yüksek. Putin şu anki konu, daha doğrusu Rusya'nın şu anki konumu caydırıcılığını göstermek. Yani muharebe sahasında her zaman budur. Yani karşı tarafı caydırmak, yani muharebeden uzaklaştırmak amacıyla. Onun için nükleer doktrinlerde değişiklikler yapılabilir. Çünkü harp sahası değişiyor. Konvansiyonel bir durum yok. İngiltere ve Rusya yani ordu olarak karşı karşıya gelmesi, silah sistemleri açısından karşı karşıya gelmiş durumda. İngiltere'nin açıklamalarına baktığında biz Rusya ile yarın sabah savaşa girebiliriz. Hani buna hazırız gibi bir söylemleri var. Onun için bu nükleer bizim doktrinimizi değiştirme noktasında Rusya'nın, Putin'in daha doğrusu yaptığı açıklamalar bir gerçeği de işaret ediyor. Yani bu noktaya doğru gidilebilir yani. Etkillenebilir Rusya için. Rusya Devlet Başkanı Putin'e göre saldırı ABD ve İngiltere'ye bir mesajdı. Bu iki ülke kendi ürettikleri silahların Rus topraklarına yönelik saldırılarda kullanılmasına müsaade etmişti. Bu sebeple Putin hem Ukrayna'yı hem de ona silah veren ülkeleri vurma hakkına sahip olduklarını düşünüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bunun kıtalar arası balistik bir füze olmadığını ve bu nedenle ABD'ye önceden bildirimde bulunulmasının gerekli olmadığını açıkladı. Ancak balistik yapısı nedeniyle Rusya'nın nükleer risk azaltma merkezi aracılığıyla 30 dakika önce Washington'a otomatik uyarı gönderildi. Aynı zamanda Moskova muharebe alanında yeni füzeyi test etmiş oldu. Putin'e göre füze sınavı başarıyla geçti. Onun deyimiyle dünyada var olan modern hava savunma sistemleri bu tür füzeleri engelleyemiyor. ABD'nin Avrupa'da kurduğu savunma sistemlerinin de bu güce karşı koyamayacağını belirtti Putin. Areshnik hedefine saatte 10 Mach hızla ulaşıyor. Yani bu saniyede 2,5 ila 3 kilometre yol kat etmesi anlamına geliyor. Putin bu füzeyi savaşta test etmeye devam edeceğini ve kullanıma hazır bir stoğa sahip olduklarını ifade etti. Balistik füzelerin nasıl ateşlendiğini Defense Türk yayın koordinatörü Ahmet Alemdar'a sordum. Günümüzdeki çoğu silah sistemi gibi işte bu balistik füzelerde de bir modüler yapı söz konusu. Modüler yapıdan kastımız ne? Şimdi balistik füze nasıl çalışıyor? Önce ondan bahsetmek gerekiyor. Temelde 3 aşamadan oluşuyor. Önce bizim bir booster'ımız var, roketimiz var. Bu bizim harp başlığımızı, yani bu nükleer olabilir veya konvansiyonel olabilir. Bunu uzaya taşıyor. Uzaya taşıdıktan sonra ikinci kademe devreye giriyor. İkinci kademede genelde işte kıta arası balistik füzelerde şöyle çalışır. Yıldız haritasından yola çıkarak gideceği konumu tayin eder ve uzayda çok yüksek hızlarda, yani saatte 25.000 kilometreye varan hızlarda hareket ediyor. Daha sonra da dalış terminal aşamasına geçiyor. Terminal aşamasında da hedefine doğru çok yüksek hızlarda yine aynı şekilde angajmanlı gerçekleşiyor. Yani temelde bu 3 aşamadan oluşuyor. Ama bu uzaya çıkarken dahi farklı kademelerde roketlerden faydalanılıyor. İşte katı sıvı yakıtlı roketler oluyor bunlar genelde. Günümüzde gelişmiş roketlerde biz katı yakıt görüyoruz. Burada da tek bir roketten bahsetmiyoruz. Yani alttaki roketin
1, 2, 3 farklı kademeleri oluyor. Şimdi Rusya'da bu kademelerden bazılarını pasifize ederek hani kıtalar arası balistik füzeden işte intermediate dediğimiz orta seviyeyi, uzun menzilli seviyeyi taşıyor. Burada Oreşnik dediğimiz füzede de aslında böyle bir durum var. Ukrayna'da bu silaha karşı koyacak hava sistemleri geliştirmek için çalışmalara başladığını açıkladı. Ukraynalı yetkililer füzenin kalıntılarını ele geçirdi ve incelemeye koyuldu. Sonuçları kamuoyuyla paylaşmaları bekleniyor. Seyir füzeleri ve kısa menzilli balistik füzeler kadar hassas olmasa da son derece yüksek hızlarda birden fazla savaş başlığı taşıyabildiği düşünülüyor Oreşnik'in. Saldırıya dair görüntüleri inceleyelim. Olayın gerçekleştiği alanın etrafında eş zamanlı olarak birden çok patlama yaşanıyor. Bunlar da füzenin birden fazla harp başlığına sahip olduğunun ipuçları. İngiltere Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nden uzman Matthew Savile'a göre Putin'in batılı sistemlerin füzeyi engelleyemeyeceği iddiası tutarlı. Çünkü ABD üretimi hava savunma sistemi Patriot'la bile bunlara karşı savunma yapmak oldukça zor. Patriot dahi birden fazla bağımsız yüksek hıza sahip savaş başlıklarını önlemede zorlanabilir. Avustralya ordusundan emekli subay Mick Ryan'a göre Putin Avrupa'ya Rusya'nın kapasitesi hakkında bir mesaj göndermek istedi. Biden'ın başkanlık koltuğunu Trump'a devretmesinden önce Ukrayna'ya daha gelişmiş silahlar vermemesi gerektiği sinyalini vermek Putin'in amacıydı. Yani saldırı askeri emeller değil siyasi maksatlar taşıyordu. Menzili 5000 kilometrenin üzerinde olan Oreşnik Avrupa ve İngiltere'ye yönelik saldırılarda kullanılabilir. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'ye göre Rusya Ukrayna'yı bir silah test alanı olarak görüyor. Aslında Ukrayna-Rusya arasındaki savaş yalnızca Rusya'nın değil, birçok ülkenin kendi silahlarını test ettiği bir sahaya dönüştü. Zelenski gerçek barışın ancak Rusya'ya güçle karşı koyulabileceğinde sağlanacağı görüşünde. Bu cümleler Ukrayna'nın daha fazla Batı üretimi silah arayışında olduğunu ortaya koyar nitelikte. Kiev saldırı sonrası Rus füzesini kıtalar arası bir füze olarak tanımladı. Zelenski hız ve irtifa gibi özelliklerin kıtalar arası bir füzeyi işaret ettiğini belirtmişti. Peki Ukrayna neden kıtalar arası dedi? Yani şöyle, Ukrayna istihbaratının bir başarısızlığı olarak kabul edilebileceği gibi en nihayetinde kamuoyu tepkisi oluşturmak amaçlanıyor. Yani Ukrayna Cumhurbaşkanı işte Zelenski çıkıp da işte taktik balistik füze kullanılsa bile bunu başka bir şekilde ifade edebilir. Çünkü en nihayetinde dünya kamuoyundan Rusya'ya karşı bir tepki oluşturması isteniyor. Bilinçli, kasıtlı olarak da yapılmış olabilir bu. Üst düzey Ukraynalı bir askeri yetkili ise füzenin 6000 kilometreye kadar menzili olan RS-26 Ru-5 olduğunu söyledi. Bazı analistler RS-26'nın kıtalar arası füze olarak sınıflandırılmasına itiraz ediyor. Çünkü çoğu kıtalar arası füzeden daha kısa menzile sahip. ABD'nin Peacekeeper ve Minuteman füzelerinin 10.000 kilometreden fazla menzili var. Çin'in DF-41 füzesi de 12 ila 15.000 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. Ancak hem Rus tarafı hem de ABD saldırıda kıtalar arası bir füze kullanılmadığını savunuyor. Şu ana kadar kıtalar arası bir füzenin savaşta kullanıldığına şahit olunmadı. Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin de kıtalar arası füzeleri engelleme kapasitesine sahip olmadığını hatırlatalım. Washington tarafına göre Rusya yeni füzesini test etmiş oldu. Ayrıca Rusya'nın RS-26 üzerinden geliştirerek ortaya böyle bir füze çıkardığını düşünüyorlar. Rusya'nın elinde bu füzelerden muhtemelen çok fazla olmadığı değerlendiriliyor. Yani ABD bunun Ukrayna'ya karşı düzenli olarak kullanılmasını beklemiyor. Putin daha önce batılı silahların kullanılmasının Rusya ve NATO'nun savaşa girmesi anlamına geleceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Kendi topraklarına yönelik bir saldırıya izin veren ülkelerin aynı şekilde hedef alınabileceğini açıkça belirtmişti. Kremlin'den gelen açıklamada böyle bir durumda Rusya'nın karşılık verme hakkını saklı tuttuğu ve saldırganlık artarsa misillemede tereddüt edilmeyeceği vurgulanmıştı. Ukrayna ilk kez ABD tarafından verilen ordu taktik füze sistemini Rusya'ya ateşledi. Başkan Biden'ın bu füzelerin kullanımına onay vermesinden birkaç gün sonra gerçekleşti saldırı. Bryansk bölgesindeki bir mühimmat deposu vurulmuştu. Son çıkan haberlere göre Kursk'taki saldırıda Rusya'ya ait S-400 hava savunma sistemi tamamen imha oldu. Bunu takiben Rus topraklarına İngiliz-Fransız ortak üretimi Storm Shadow seyir füzeleri ateşlendi. Ukrayna ordusunun toprak ele geçirdiği Kursk 10 adet füzeyle hedef alınmıştı. Storm Shadow 250 kilometre üzerinde menzile sahipken Atakams 300 kilometre menzile kadar hedefleri vurabiliyor. Bu saldırıda dikkat çeken nokta Kuzey Kore ordusundan üst düzey bir generalin yaralandığı iddiasıydı. Binlerce Kuzeyli askerin Rusya'da eğitildiği ve savaş cephelerine gönderildiğine dair çokça haber görüyoruz. Son zamanlarda Rus saflarında Ukrayna'ya karşı savaşan yalnızca Kuzey Koreli askerler değil. Financial Times'ta çıkan bir habere göre Rus ordusu, Husilerin bölgelerinde yaşayan yüzlerce Yemenliyi Ukrayna'da savaştırmak üzere silah altına aldı. Husilerle bağlantılı bir şirket aracılığıyla Rusya'ya getirildiler. Vaatler arasında yüksek maaşlı iş ve hatta Rus vatandaşlığı vardı. Yemenlilerin kandırılarak zorla cephe hattına sürüldüğü iddiaları var.
7 Ekim'den bu yana Husilerle Rusya arasındaki ilişkilerin geliştiği görülüyor. ABD istihbaratına göre Rus personeller Yemen'in başkenti Sana'da Husilerle irtibat içerisinde. Rusların Kızıldeniz'de gemileri vurmak için Husilere hedef verileri sağladığı öne sürülenler arasında. Rus yapımı gemi savar füzelerinde Husilere satılması konusunda görüşmelerin yapıldığı iddia edilmişti. Ancak şu ana kadar herhangi bir satışın yapılmadığı düşünülüyor. Öte yandan Ukrayna-Rusya cephesinde şiddetli çatışmalar sürüyor. Ukrayna Kursk'ta ele geçirdiği toprakların %40'ından fazlasını kaybetti. Şu anda bölgede 800 kilometrekarelik bir alan Ukrayna kontrolünde. Biden, Trump gelmeden hemen önce Ukrayna'ya silah kullanım izinleri vererek savaş ortamının kızışmasına yol açtı. Bilindiği üzere Trump savaşı sonlandırmayı amaçladığını ve bunu yapacağını söylemişti. Biden, Trump için bir enkaz bırakmayı hedefliyor olabilir. Gitmeden önce yardımlarını da artırdı. ABD topçu birliklerinin savaş sahasında kullandığı M-74 mayınlarını Ukrayna ordusuna teslim etme kararı aldı. Ancak yalnızca Ukrayna içerisinde kullanılmasına izin verildi. Mayınlar Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini durdurmada rol oynayabilir. ABD'nin göndereceği mayınlarda önceden belirlenmiş bir süre sonunda patlamalarını engelleyen bir teknoloji var. Bu da gelecekte sivillere yönelik uzun dönemli riski sınırlandırmaya amaçlıyor. Öte yandan tahminlere göre Rusya ise Ukrayna çevresine yaklaşık 2 milyon mayın yerleştirdi. 160 ülke arasında yapılan bir anlaşmaya göre kara mayınlarının kullanımı ve üretimi yasak. Ancak Rusya ve ABD bugüne kadar anlaşmayı imzalamadı. Ukrayna batıdan silah teslim alsa da yalnızca dışa dayanmaması gerektiğinin farkında. Bunun önüne geçmek için kolları sıvayarak gelişmiş füzeler üretmek için düğmeye basmıştı. Nihai hedefi balistik füze üretebilen ülkeler arasında yer almak. Şu anda hala Rus topraklarına derin noktaları vurmak için kendi balistik füzelerini geliştirmekle meşgul. Program oldukça gizli tutuluyor. Ancak Ukraynalı yetkililer son zamanlarda füze programının yakında faaliyete geçebileceğinin sinyallerini veriyor. Ağustos ayında balistik füzelerden biri test edildi. Ancak Ukrayna bazı eksikliklerle karşı karşıya. Finansman kısmı da bu sorunlardan biri. Zelenski'nin stratejik konulardaki danışmanı Kamishin üretim hızını artırmak için yeterli maddi güce sahip olmadıklarını belirtiyor. Balistik füzelerin üretimi oldukça masraflı. Çünkü kullanılan malzemelerin atmosfere yeniden giriş sırasında çok yüksek sıcaklıklara dayanması gerekiyor. Bu da masrafı artıran etkenlerden biri. Ayrıca Ukrayna bu konuda teknik bilgilerden de yoksun. Uzmanlara göre ABD ve Rusya başta olmak üzere yalnızca çok az sayıda ülke balistik füze üretmek konusunda teknik bilgi ve beceriye sahip. Evet, Sovyetlerden gelen bir tecrübe var. Fakat füze teknolojisi yıllar geçtikçe daha da modernleşiyor. Ukrayna yıllardır bu tarz silahlar üzerinde çalışmasına rağmen henüz cephaneliğine kendi üretimi balistik bir füze ekleyemedi. Ukrayna'nın stratejik endüstrilerden sorumlu bakan yardımcısı Gvozdyar, şu anda birden fazla balistik füze üzerinde çalıştıklarını söyledi. Neptün seyir füzesi savaşta kullanılmıştı. Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi bu füzeyle batırılmıştı. Ancak Neptün füzesi şu ana dek idareli bir şekilde kullanıldı. Çünkü finansman eksikliği daha fazla üretilmesini engelliyor. Maddi açıkların giderilmesi konusunda Batı ülkelerine başvuru yapıldı. ABD başta olmak üzere Batı ülkelerse Ukrayna'nın balistik füzelere değil uzun menzilli İHA programına daha fazla yatırım yapmasını istiyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın uzun menzilli İHA programının masrafları göz önüne alındığında balistik füzelerden daha mantıklı olduğunu söyledi. Yakın zamanda açıklanan 2,4 milyar dolarlık ABD yardım paketi de uzun menzilli İHA'ların üretimine teşvik olsun diye Ukrayna'ya verilmişti. Zelenski önümüzdeki yıl en az 30 bin uzun menzilli İHA'yı üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bunun için de yeni bir teknoloji merkezi kurulacak. Ukrayna yalnızca Rusya'nın değil aynı zamanda küresel güçlerinde silahlarını test ettiği bir laboratuvara dönüşmüş halde. Savaş yalnızca bölgesel çatışmalarla sınırlı değil. Neredeyse tüm dünyadan insanların iki ordunun saflarına asker olarak katıldığı bir durumun içerisindeyiz. Dünya ülkeleri kendi silahlarıyla birbirlerine karşı bir savaş veriyor diyebiliriz. Gelecekte kendilerinin başrolde olacağı savaşlar için şu anda kendi silahlarını ölçüyorlar. Savaş gün geçtikçe dünya çapında bir güç mücadelesine evriliyor. Ukrayna sahası uluslararası düzenin geleceğini belirleyecek olan bir satranç tahtası artık. Batı füzeleriyle vurulan Rus toprakları, buna karşılık olarak ateşlenen hipersonik balistik füzeler. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş artık küresel bir güç gösterisi. Ukrayna'nın ilk kez Amerikan, İngiliz ve Fransız füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırılar Rusya'dan bilinmeyen silahlarla yanıt buldu.